Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Devran Alaz artık mutlu olmalı diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sahipsizlerin yeni bölümünde Devran'ın arası mahzende zincire vurmasıyla başlayan gerilim, gelecek bölümde çok daha karanlık bir noktaya taşınacak gibi görünür. Aras'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkması artık herkesin kaderini değiştiren bir dönemeçtir. Devran hem babasının baskısının ağırlığını hem de aşireti kontrol etme hırsını omuzlarında taşırken bir yol ayrımına sürüklenir. Aras'tan aldığı her söz, her bakış içinde daha büyük bir çatışma yaratacak. Devran ne kadar acımasız görünse de derinlerde bir yerde Aras'ın ona sakladığı bir gerçeğin daha olduğunu hisseder. Bu his, onu bir kez daha adım atacağı her kararın sonuçlarını sorgulamaya iter. Silahların yerini öğrenmek uğruna oynadığı sert oyunlar dengesini iyice bozar ve aslında kendi ipini ne kadar çektiğini görmez. Bala'nın iç dünyasında büyüyen fırtına gelecek bölümde tamamen kontrolden çıkar. Geçmişiyle yüzleşmesi artık bir dönüşümün başlangıcı değil, tamamen bir çöküşün ayak sesleri gibidir. Yavuz'u öldürmeye karar vermesi sadece bireysel bir intikam anı gibi görünse de aslında onun kırılma noktasıdır. Bala, çevresindeki herkese karşı daha fevri, daha tehlikeli ve daha öngörülemez hale gelir. Gelecek bölümde Bala'nın Yavuz'la karşılaşması beklendiğinden çok daha sert bir yüzleşmeye dönüşebilir. Bu yüzleşme yalnızca Bala'nın değil, tüm dengelerin değişmesine neden olabilir. Çünkü Bala'nın kararı yalnızca bir yaşamı değil, Aras'ın, Devran'ın ve aşiretin geleceğini bile etkileyebilecek bir sonuç doğurur. Zeliha ve Yusuf'un taşıdığı sır ise hikayenin daha yumuşak ama bir o kadar kritik tarafıdır. Zeliha'nın hamileliği hem Yusuf için büyük bir mutluluk hem de ikisi için büyük bir tedirginlik yaratır. Gizledikleri bu gerçek bir süre sonra üzerlerinde baskıya dönüşecek ve gelecek bölümde ikilinin arasındaki gerginliği artıracaktır. Özellikle aile içindeki çatışmalar yükselirken bu sır duyulursa ortalık daha da karışacak. Zeliha ve Yusuf kendilerini zor bir seçim yapmak zorunda bulacaktır. Yusuf'un verdiği tepkiler, Zeliha'nın yaşadığı kaygılar ve saklamaya çalıştıkları mutluluk gelecek bölümde izleyicinin içini hem ısıtan hem de sıkıştıran anlara dönüşür. Süheyla'nın söylediği hamileyim, yalanı ise kısa sürede kontrol edemeyeceği bir büyüklüğe ulaşacak gibi görünür. Haşmet'in gözlerindeki sevinç ve bir anda geleceğe dair kurmaya başladığı hayaller, Süheyla'nın baskısını daha da artırır. Gelecek bölümde Süheyla bu yalanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Yalan büyüdükçe taşıması zorlaşır ve Süheyla bu yükün altında ezilmeye başlar. Haşmet'in artan beklentisi ve heyecanı, Süheyla'nın köşeye sıkışmasıyla birlikte daha büyük krizlere yol açabilir. Bu yalanın ortaya çıkması yalnızca Haşmet'i değil, Melis'i de tehlikeye atar çünkü Süheyla'nın planı geri teperse aralarındaki tüm bağlar bir anda kopacak gibi görünür. Vahap'ın gözlerini açmasıyla verdiği emir, gelecek bölümün en keskin kırılma noktası olur. Aras'ın öldürülmesi için verdiği bu direktif, Devran'ın aklında büyük bir fırtına koparır. Bir yanda babasının sözü, diğer yanda aşiretin geleceği ve kendi vicdanı arasında sıkışıp kalır. Devran'ın Aras'ı öldürmeye yaklaşması gerginliği en üst seviyeye taşır. Ancak bölüm sonunda gelecek olan beklenmedik haber tüm dengeleri sarsacak ve hiç kimsenin tahmin etmediği bir kapıyı aralayacaktır. Bu haber Aras'ın kaderini değiştirirken Devran'ın kararlarını yeniden şekillendirecek ve aşiretin içinde kopacak daha büyük bir savaşın zeminini hazırlayacaktır. Tüm bu gelişmeler bir araya geldiğinde gelecek bölümde adeta herkesin kendi uçurumunun kıyısında duracağı bir atmosfer oluşur. Devran'ın baskı altında vereceği karar,
Bala'nın karanlığa sürüklenen adımları, Zeliha ve Yusuf'un gizlediği hayat müjdesi, Süheyla'nın taşıdığı yalan ve Aras'ın hayatta kalma mücadelesi birbirine dolanarak çok daha büyük patlamaların zeminini hazırlar. Hikaye adım adım daha tehlikeli, daha yoğun ve daha duygusal bir yere doğru ilerler. Bu bölümün sonunda sırların açığa çıkmasıyla herkesin yazgısı yeniden yazılacaktır. Devran'ın Aras'ı mahzende zincire vurmasıyla başlayan hesaplaşma, gelecek bölümde bambaşka bir biçimde büyüyüp şekil değiştirecek bir savaşın işareti olur. Devran artık yalnızca silahların peşinde koşan biri değildir. Kendi gücünü kanıtlamak ve babasının yerine geçmek için çok daha büyük bir baskının altındadır. Aras'tan gerçekleri almak için oynadığı sert oyun, aslında onun ruhunda derin bir çatlak açar. Bu çatlak, gelecek bölümde daha belirgin hale gelir. Çünkü Devran Aras'ın sakladığı gerçeğin silahlardan daha büyük bir tehlike taşıdığını anlamaya başlar. Kafasında sorular büyür, kalbinde öfke ile merhametin birbirine karıştığı bir gölge dolaşır. Aras'ı öldürme fikri giderek ağırlaşırken, Devran'ın içine düşeceği iç hesaplaşma bölümün en güçlü gerilimlerinden birini oluşturur. Bala'nın zihninde kopan fırtına ise gelecek bölümün en sarsıcı duygusal kırılmalarını oluşturur. Geçmişiyle yüzleşmesi artık sadece onu yaralamakla kalmaz, onu kendi karanlığının içine doğru çeken bir girdaba dönüştürür. Yavuz'u öldürmeye karar vermesi, Bala'nın aklının sınırlarını zorlayan bir anın değil, içindeki travmaların dışa vurduğu bir patlamanın sonucudur. Bu yüzden gelecek bölümde Bala'nın attığı her adım kontrolsüz, her bakışı daha soğuk ve her nefesi daha öfkeli olacaktır. Yavuz'la buluşacağı an adeta bir kırılma sahnesine dönüşecek ve Bala'nın kararlılığı izleyiciyi büyük bir şokla baş başa bırakacaktır. Bala sadece geçmişiyle değil, kendisiyle de savaşırken çevresindeki dengeleri de farkında olmadan yerinden oynatır. Zeliha ile Yusuf'un taşıdığı sırrın ağırlığı ise gelecek bölümde yavaş yavaş görünmez bir baskıya dönüşür. Hamileliğin yarattığı sevinç, yaşanan kaosun içinde saklanırken içlerinde ince bir korku büyür. Zeliha, mutluluğun yükünü sırtında taşırken Yusuf hem koruma isteğiyle hem de bu haberi gizlemenin verdiği huzursuzlukla boğuşur. Bu sır ilişkilerini daha da yakınlaştırırken aynı zamanda etraflarında dolaşan tüm tehditler bu masum haberi tehlikenin içine doğru çeker.